Merhaba arkadaşlar. Bir videoda daha buluştuk. Bu videomuzda gargamelimize devam edeceğiz. Ten rengiyle burnumuzu yapacağız. Yine sihirli halkayla başlıyorum. Yine 2 milimlik tığ kullanıyorum. Sihirli halka içine 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sık iğne yaptım. Hemen sihirli halkamı kapatıyorum. Buradan devam ediyorum. İlk ilmeğimden bir arttırma yapıyorum. 2 arttırma, 3 arttırma, 4 arttırma, 5 arttırma ve 6 arttırma. 6 tane arttırma yaptım. Şunu şöyle biraz daha sıkılayım. Şu an toplam 12 sık iğnemiz var. Hemen şunu işaretleyici olarak buraya alıyorum. Buradan devam ediyorum. 3 sıra eksiltme artırma yapmıyoruz arkadaşlar. 3 sıra düz bir şekilde 12 sık iğne örüyoruz. Buraya gelene kadar 3 defa dönüyoruz. 12 sık iğne 3 sıra yapacağız. Evet arkadaşlar. Burada 3 sıra düz ördüm. Şimdi eksiltme yapıyoruz. 1, 2 sık iğne yaptım. 1 azaltma yapıyorum. 1, 2 sık iğne, 1 azaltma, 1, 2 sık iğne ve 1 azaltma. 3 defa 2 sık iğne 1 azaltma yapmış oldum. Yani 3 defa azaltma ile 9 sık iğnemiz oldu. Şunu çıkartayım. Burayı hemen şöyle ilmek kaydırma yapacağım. Şöyle ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Biraz uzun bırakıyorum dikmek için. Şu parçamızı da kesiyoruz. Şöyle buraya biraz elyaf koyuyorum. Gargamel'in burnu biraz uzun. Ben şunu doldurayım. İğnemi hazırlayayım. Evet arkadaşlar, hazırladım. Hemen şuradan şöyle şuradan geçiriyorum. Daha net göstermeye çalışayım size bu dikiş kısmını. Şöyle çekiyoruz biraz. Şimdi burada ben şuradan başladım. Şu şekilde aldım. Buradan batıyorum. Şöyle çıktım. Aynı yerden batıyorum. Ben şu keçenin altına gelen kısma da battım arkadaşlar. Şu dip kısmına.
Burada tamamen göz kararı bir işlemimiz var. Buradan aşağıya iniyorum. Bu şekilde şurayı da mesela bir sıra daha iniyorum. Daha sonra diğer yöne doğru gidiyorum. Buradan sonra şuna batıyorum tekrar ama şu yana doğru gidiyorum. Burada yani bir tane burundan bir tane kafadan batarak ilerliyoruz. Ben bu burnu bu şekilde dikeceğim, tamamlayacağım. Daha sonra ağzını işleyelim. Ağzını da dediğim gibi pırlantanın tek katını kullandım ben. Siyahla yapacağız bunu. Bununla devam edelim. Evet arkadaşlar, şu şekilde iğnemi ipliğimi hazırladım. Buradan hemen herhangi bir yerden şuradan gireceğim. Şöyle 1 2 3 buradan bakıyorum. Burası değil, bir sonrakine mi yapalım? Ben de tamamen göz kararı yaptığım için buradan size bir sayacağım şimdi. Buradan sonra 1 2 3 4 olacak. Gözümüzün altına geliyor. Aynen şuradan şöyle burnumuzun ikinci sırasından diktiğimiz yerin 1 2 diktiğimiz yeri saymıyoruz, yani 1 ikinci sırasına buradan 1 2 3 dördüncüye batıyorum ben. Burada şu sıramızı şöyle biraz iç kısımdan batıyorum. Bakın şurada azaltmaya geçtim ben. Burada sadece ortada bir ilmek kalıyor şurada. Buraları bu şekilde arkadaşlar, artık bu sırayı yani şu araları da bu şekilde dolduracağız. Burada biraz işleme yapmak gerekiyor. Hatta eğer işlemekte sıkıntı yaşarsanız mesela şunu ince uçlu da tercih edebilirsiniz. İnce uçlularda ben bazen istiyorum yapmayı. Çünkü şu ilmeklerin tam ortası değil de istediğim yere batabilmek için ince uçlular işlemede bazen, yani küçüklerde özellikle, büyüklerde evet ilmek aralarına girmek yeterli oluyor ama küçüklerde bazen ilmek içine, ilmek üzerine, yani şöyle üzerine falan, hani daha net göstermeye çalışacağım. Mesela şuraya batmak gerektiğinde bununla zor oluyor. Mesela şöyle zorluyor biraz. Evet batılıyor ama zorluyor. O yüzden hani buralarda ince uçlu da tercih edebilirsiniz iğnenizi. Yani bu şekilde arkadaşlar. Yani şurayı şu şekilde dolduralım. Ben daha fazla zamanınızı almayayım videoyla. Şu şekilde doldurdum arkadaşlar. Şurayı da göstereyim. Mesela burada ben şu kısımdayız şu an. Şuraya batıyorum. Şu diğer taraftan çıkacağım. Şöyle. Şuradaki boşlukları kapatmak adına, düz bir görüntü oluşturmak adına. Bakın şu şekilde. Şimdi ben buradan tekrar batayım. Ve herhangi bir yerden çıkacağım. Şöyle ipimi gezdirdim. Bunu kesiyorum. Şimdi şu şekilde şurayı yaptık.
Şunları da mesela bu siyahlıklar görünüyor ya, şöyle biraz oynattığımızda bir önceki ilmeğinden girip hiçbir şey kalmaz. Çünkü elyafın içinde kaybolur. Şimdi bunda ben kırmızıyı normal gazalla katını falan ayırmadan yaptım. Şöyle. Bunu geçirmek biraz zorlayabilir. Çünkü şu aradan bir yerden alacağız. Şurası yeterli bence. Şöyle aldım. Bakın şöyle alt kısma gelecek. Şuradan batıyorum. Çıkıp bir bakıyorum. Şöyle. Bence bu yeterli. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen ipimizi gezdiriyoruz. Şuradan keselim. Mesela şurada bir oyukluk oluştu. Onu kaldırıyorum. Burası zaten saç gelecek. Çok önemli değil. Hemen buradan beyaz gazal ipimi takıyorum. Onda da yine ben katını ayırmadım. Çünkü tek seferde yapmak istediğim için biraz kalın olursa güzel görünür. Şöyle taktım ipimi. Bunda da yine buradan gireyim. Bunu yandan girsem daha iyi olacak. Çünkü şuradan çıkmam gerekiyor. Dediğim gibi bu kısım biraz zorlayıcı olabilir. Belki ince uçluyla daha rahat yapabilirsiniz. Şuradan çıktım. Böyle kenara yakın kısımdan. Şunu asılın. İçine girsin. Şimdi şuradan hemen bir alttan tekrar batalım. Evet. Şu şekilde dişimizi yaptık. Şimdi bunu yine şu saç kısmına, saçı dikeceğimiz kısımda rahatlıkla gezdirme yapabilirsiniz. Zaten saç orayı kapatacak. Size çok bir sıkıntı yaratmaz. Evet. Şu şekilde ağzımızı işledik. Hemen geçelim kaşlarımıza. Kaşlarımız içinde yine gazal kullandım. Yine katını ayırmadım. Çünkü kalın kaşa ihtiyacımız var. Şöyle şu saçı ekeceğimiz şu arka kısımdan bir yerden girebiliriz. Şuradan hemen yan ilmeğinden çıkıyorum. Bunu şöyle çekip içine alalım. Burada 3 mü yapsak? 3 yapalım. 2, 3 gibi şöyle tamamen göz kararı yaptığım için size sayı vermeye çalışıyorum. 1, 2, 3 sıra olsa bakın şöyle de ölçebiliriz. Şuradan yani mesela şöyle düşünün. 1, 2, 3 sıra çıktım. Bunu da o şekilde anlatayım size. 1, 2, 3 sıra. Yukarısı şurası oluyor. Ama bu 1, 2 sıranın ikinci sıranın 1, 2, 3, 4. oluyor. Yani 1, 2 sıranın 1, 2, 3, 4.'sü oluyor.
Buraya batıyorum. Buradan çıkıyorum. Şimdi bazen sayılar denk düşer mi? Bir bakalım. Bakın mesela şöyle. Yani bu görüntü çok hoşuma gitmedi mesela benim. Dediğim gibi ben doğaçlama yaptığım için size de sayı vermek istiyorum. O yüzden. Şimdi size tekrar sayı vermeye çalışacağım buradan. İpimi düzelteyim. Elyafımız çıktı. Buradan değil, şöyle yapalım. İkinci sıranın 1 2 3 4 5 desek. Aynen. Şöyle. Yani ikinci sıranın 1 2 3 4 5. Beşincisine battım. Oradan çıktım. Şuradan çıktım. Yani 1 2 sıra yanından çıktım. Pardon, gösterememişim. İkinci sıranın 1 2 3 4 5.'sine çıktım. Battım. Şuradan çıkıyorum. 1 2 sıra çaprazından çıkıyorum. Tekrar şu şekilde ipi arasına aldım. Tekrar aynı yerden batıyorum. Ve şurada bir ilmek yanından çıkıyorum. Bakın şu şekilde. Çatık bir kaş yapmamız gerekiyor çünkü. Hani burada istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Hani çatık kaş dediğim biraz daha böyle dik durmayacak. İpimi takayım. Şimdi burada tekrar ölçüyorum. Şu şekilde. Şöyle çıkalım. Bu çok fazla oldu. Bir tanesi olacak. Şöyle şuradan ve şuradan çıkalım. Evet. Yani bunda da ikinci sıra 1 2 3 4 5.'den battım. Hemen şu bir çaprazından çıktım. Tekrar bunu arasına aldım ipimi ve buradan tekrar giriyorum. Şu şekilde biraz sıkılıyorum. Ve ipimi burada gezdirmem lazım biraz çünkü kaş çıkabilir, yani öyle problemimiz olabilir. Bir tane daha. Ve tamam. Evet, kaşlarımız da tamam. Şu şekilde hazır. Şimdi kulaklarımızı örelim isterseniz birlikte. Yine ten rengi ipimizle. Sihirli halka yapacağız. Ve 2 milimlik tığımızı alıyoruz. Burada yine sihirli halkamızın içine 6 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Hemen sihirli halkamı kapatıyorum. Buraya ilk ilmeğimize ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle ilmek kaydırma yapıp sabitliyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Ve aynı ilmeğe batarak devam ediyorum. Buraya bir arttırma. Sonraki ikinci arttırmamız. Bir sonraki üçüncü arttırmamız.
Bir sonraki 4. artırmamız. Beşinci arttırmamız ve 6. arttırmamız. 6 tane arttırma yaptık. Burada ipimizi keselim. Biraz uzun bırakacağız dikmek için. Ben bir diğerinde şöyle örmüştüm aynı şekilde. Bunlar kulaklarımız. Şöyle göstereyim. Buradan hemen takayım ben ipime. Şöyle bakıyorum. 6.'ya diksek bence olur. Şöyle bence ideal. Aynen. Şöyle düşünürsek bakayım hemen tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet. 6 ve 7. Şu şekilde battım. Hemen ben şuradan giriyorum. Şöyle. Çektim. Şöyle hemen bir sonraki. Daha sonra şu kulağımızın şu orta ilmeğine batıyorum. Şuradakine. Hemen yine bir sonrakine. Sonra hemen şu son ilmeğe batıyorum. Burada ipimiz koptu bir parçası. Bunu çıkartalım aradan. Bir katı ayrıldı ipimizin ve koptu sanırım. Onu düzeltmem gerekiyor. Böyle koptuğu zaman arkadaşlar bunu atın direkt. Çok engel olur çünkü size. Ben bunu buradan şimdi açacağım. Dipte bırakıp keseceğim. Yani küçük tüyolarda vermek istiyorum hani açıkçası. Hiç bununla uğraşmayın. Mesela şu şekilde bunu atın. Hemen şuradan bir sonrakine battım. Yine. Ve burada ben şu ilmeğe de batıyorum. Şöyle göstereyim. Biraz yayılması için kulağın. Bunu da sıradakine batıyorum. Ve ben şöyle bir şey yapıyorum. Onu göstermeye çalışacağım size. Şu en baştaki ilmekten çıkıyorum. Burada tekrar aynı yere batıyorum. Kulakta bir hani ilk başladığımızda diktiğimiz yere. Daha sonra bir sonrakine geçiyorum. Burada şu üst ilmeği alıyorum. Ve bunu da buraya sabitliyorum. Şu şekilde kulağımızın birini diktik. Bir diğerinde arkadaşlar ben yerini ortalama söyleyeyim. Onu da siz bence dikebilirsiniz. Onu videoda uzatmayayım. İsterseniz hani bunu biraz daha şöyle şuradan tutturabilirsiniz. Ama şöyle ideal diye düşünüyorum. Bir sonrakine arkadaşlar şöyle aynı şekilde sayarsak mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. ilmeğe
Şu şekilde. Bakın tam eşit oluyor. Şuradan sayın. Şu ilk delikten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu 6 ve 7. Bu araya aşağıya doğru veya yukarıya doğru. Bununla hizalayarak buraya dikebilirsiniz. O zaman şimdi biz kulağı siz dikin. Şimdi saçlarımızı örelim. Evet arkadaşlar, şimdi saçlarımızı örelim. Bunun için siyah ipimizi kullanacağız. Yine 2 milimlik tığımızı kullanacağız. Zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31. 31 tane zincir çektim. Siyahta arkadaşlar net görünmüyor maalesef ama elimden geldiğince anlatıp göstermeye çalışacağım. 31 zincir çektikten sonra şöyle netleştireyim. Hemen ikinciden itibaren sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi bu sırayı arkadaşlar buraya kadar tek tek göstermeyeyim. Buraya kadar 30 sık iğne olacak. Sıra sonuna kadar örelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. 30 sık iğne ördüm. Şimdi burada zincir çekiyorum. Dönüyorum. Burada hava kapalı arkadaşlar. Şu an yağmur yağıyor. Hatta gök gürültüsü var. O yüzden çekip çekmemekte tereddüt ettim ama size daha fazla bekletmek istemedim. Elimden geldiğince göstereceğim. Şimdi buradan itibaren ilk ilmekten devam ediyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir ilmek kaydırma, ikinciye de ilmek kaydırma ve şu üçüncüye de ilmek kaydırma yapıyorum. İlmek kaydırmaları yaptıktan sonra buradan sık iğne olarak devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24.
24 sık iğne yaptım. Burada kalanları örmüyoruz arkadaşlar. Buradan sonra zincir çekiyoruz ve dönüyoruz hemen. Buradan bu sık iğneyi atlıyoruz. Şöyle yakın göstereyim. Şu ilk sık iğneyi atlıyoruz. Hemen şu ikinciden devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22 sık iğne yaptım. Hemen zincir çekip dönüyorum. Bu sıramızda dümdüz arkadaşlar, şu ilk ilmekten itibaren sıra sonuna kadar 22 sık iğne yapıp zincir çekip dönüyoruz. Burada 22 sık iğne var arkadaşlar. Şu an 22 sık iğne gittim. Bu noktaya geldim. Yine aynı şekilde arkadaşlar bir zincir çekip dönüyorum. Yine bir defa gidip tekrar geri geliyorum 22 sık iğne olarak. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim size. Şimdi burada 3 sıra yapmış olduk. Yani bir sıra baştan örmüştük. Bir sırada böyle gidip geldik. Toplam 3 sıra 22 sık iğne zincir yapıp döndük. Şimdi burada tekrar zincir çekiyorum. Dönüyorum. Burada bir sık iğne atlıyorum. Şöyle göstereyim. İlk sık iğneye atlıyorum. Hemen ikinciye batıyorum. Ve buradan sıra sonuna kadar 21 sık iğne olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, 21 sık iğne ördüm. Burada tekrar zincir çekip dönüyorum. Ve yine burada bir sık iğne. Şöyle net göstereyim size. Şu bir sık iğne atlıyorum. Şu hemen ikinciye batıp buradan sıra sonuna kadar örüyorum. 20 sık iğne yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da bitirdik. Şu an 20 sık iğnemizi tekrar zincir çektim, döndüm. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Bir sık iğne atlıyoruz. İkinciden devam ediyorum. Sıra sonuna kadar 19 sık iğne olarak örüyorum. Bu sıramızı da tamamladık. Şimdi burada tekrar zincir çekiyoruz. Burada farklı bir şey uygulayacağız. Burada biraz azaltma yapacağız. Çünkü kafanın artık bitim noktasına denk gelecek. Şimdi burada ilk sık iğneyi atlıyorum. İkinciye batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra burada bir azaltma yapıyorum. Azaltmalarımı burada şu şekilde yapıyorum. Siyah olduğu için arkadaşlar çok zor oluyor göstermem. Havada kapalı olduğu için. Bir tane aldım. Şöyle netleştirmeye çalışacağım size. Şöyle bir tane aldım. Çektim. Hemen yanındakine battım. Bir tane daha çektim. Ve ikisini birlikte topluyorum. Azaltmalarımı bu şekilde yapıyorum. Hemen 2 sık iğne yapıyorum. Ve tekrar aynı şekilde şöyle 1, şöyle 2. İkisini birlikte topluyorum. Burada hemen 2 sık iğne, 1, 2 sık iğne yapıyorum. Tekrar şöyle 1, 2. Azaltma yaptım. Tekrar 1, 2 sık iğne ve tekrar şöyle azaltmamı yapıyorum. 1, 2 tane alıp çekiyorum. Tekrar 1, 2 yapıyorum
Ve burada son kalanı da aynı şekilde şu ve şu yanındakine batıyorum dibe. Hatta şöyle buraya şöyle ilmek kaydırma yapalım. Bu şekilde ilmek kaydırmayla sabitleyip bitirelim. Burayı bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Bunu keselim. Evet arkadaşlar, şu şekilde şimdi tekrar ipimi alıyorum. Üst sıramızı yapacağız şimdi. Şöyle şu üst sıramızı yapacağız. Şuradan ilmek çıkartacağım. Şöyle sabitliyorum. Şimdi buradan 1 2 3 zincir çektim. Zincirin üzerine 1 2 sık iğne yaptım. Daha sonra buradan, yani saçtan 1 2 sık iğne yaptım. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Bir 2 sık iğne yaptım zincirin üzerine. Tekrar buradan saçtan 1 2 sık iğne yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. 3 zincir, zincirin üzerine zincirin üzerine 2 sık iğne yaptım. Hemen tekrar saçtan 1 2 sık iğne yapıyorum. Tekrar göstereyim. 1 2 3 zincir çektim. Zincirin üzerine 1 2 sık iğne yaptım. Şöyle saçtan batıyorum. 1 hemen bir diğer ilmeğe 2. Bu sırayı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 3 zincir, zincirin üzerine 1 2 sık iğne. Hemen sıradaki ilmeğin, saçın sıradaki ilmeğinden 1 sık iğne, hemen bir sonrakine 2 sık iğne. 1 2 3 zincir. Son kez zincir üzerine 1 2 sık iğne. Hemen saçtan da 2 sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu son ilmeğe geldik. Elyaf sıkışmış. Burada ben şu 2 tane kaldı. Şöyle gösterebiliyor muyum? 2 tane kaldı. Onu da şu şekilde birinciyi alıyorum. İkinciyi alıyorum. Ve şu şekilde ikisi bir geçirip sabitliyorum. Ve bu ipimizi uzun bırakıyoruz ki kafaya dikişini yapalım. Hemen ben şuradakini ipimi bakın size göstereceğim şimdi. Geçiremedim ipimi. Bunu ince bir tığla da yapabilirsiniz ama şöyle ben iğneyle geçirmek pratik oluyor normalde, ama biraz daha sıkı örmüşüm sanırım video üzerinde siyah göstermeye çalışırken. Elim zaten yeterince sıkı.
Şu şekilde şunu şöyle alıyorum. Şöyle kesiyorum. Evet, şu şekilde saçımız arkadaşlar. Onu hemen size dikişini göstereyim ufakça. Şunu da keselim. Şu saçlarımız zaten. Şöyle. Şu kulağa geliyor. Şuradan dönüyor. Şu da şu kulağın oraya geliyor bakın. Şöyle. Bunu şöyle biraz aşağı çekelim. Dikerken şunları şöyle biraz indirelim. Şöyle. Şu şekilde. İstersek şöyle yapıp bakalım hemen. Şöyle tutturalım. Şuradan da şöyle bir tutturalım. Evet. Şimdi şu şekilde. Bunlar biraz aşağı eğimli olursa daha güzel durur arkadaşlar. Burada tamamen istediğiniz ilmeğe batabilirsiniz. Yani benim için bir kural yok açıkçası. Sadece şu elyafların çıkmaması yeterli ama işte bazen illaki takılabiliyor hepimize. Evet, onları sonradan da temizleyebiliriz. Şu şekilde şu saçların uçlarından değil kesinlikle. Şu bir alt sıra gibi düşünün. Bakın şöyle. Şunu çıkarayım hemen. Evet, şunu da çıkaralım. Şimdi burada şöyle dediğim gibi şöyle biraz eğim verip doğru ilmeği bulmaya çalışıyorum batarken. Yani şöyle bakın şu ikisi yanlardan şu görüntüyü verecek. Buradan aynı şekilde bu yan kısımlarında bu şekilde arkadaşlar şuradan şöyle ve şöyle dikiyoruz. Bu şekilde bu dikişimiz bitiyor. Bunu yapalım, sonra kafayı dikelim. Evet arkadaşlar, gargamelimizin kafasını tamamladık. Şimdi vücuda dikeceğiz. Bunun için şöyle herhangi bir şeyle burayı biraz oyun. Yani şöyle bir bu kısmı iyice güzelce açın. Ben biraz açmıştım. Daha sonra şu şekilde kafamızı şöyle oturtuyoruz. Evet, şu şekilde. Şimdi burada şunu zaten dikerken içine de alırız. Gövdede kalan ip bu. İster gövde tarafına ister kafa tarafına yerleştirin. Şimdi şu şekilde eşitliyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz. Şöyle kafamız tamam. Döndürüyorum. İpin denk geldiği kısma bakıyorum. Hemen şuraya şöyle şu şekilde gövdeden batıyorum.
Burada hemen şu şekilde kafadan batıyorum. Bir ilmek ala ala gidiyoruz. Burada mesela burada şu çıktığımız ilmekti gövdede. Çıktığımız ilmeğe batıyoruz. Bir sonraki ilmekten çıkıyoruz. Yani her ilmeğe batıyoruz burada. Hemen şöyle bakın. Bir sonraki şu çıktığımız ilmek, ona batıyorum. Bir sonrakinden çıkıyorum. Bu şekilde de kafamızı dikiyoruz arkadaşlar. Şurada bir parça ipimiz kalmış. Evet, bu şekilde de kafamızı diktikten sonra gargamelimizin vücudu tamamen hazır oluyor. Bir elbisemiz kalıyor arkadaşlar. Elbisemizi de bir sonraki videoda en kısa zamanda örelim. Ve gargamelimizi tamamlayalım inşallah. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Ve abone olursanız, bildirimleri açarsanız videolarımdan haberdar olabilirsiniz yüklendiğinde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.